Bugün dünyada insansız hava araçlarından bahsedildiğinde artık Türkiye'nin adı ilk sıralarda geçiyor. Oysa çok değil. Sadece 20 yıl öncesine kadar Türkiye bu alanda dışa bağımlıydı. Hatta elindeki silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının sayısı yok denecek kadar azdı. Ama yaşanan her kriz, her ambargo ve her savaş Türkiye'yi bu alana yatırım yapmaya zorladı. Bugün artık Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanına insansız hava araçları ihraç ediyor. Türkiye 2010'lu yıllarda terörle mücadelesinde hava desteği için Amerika'nın verdiği Mk-1 Predator tipi SİHA'lara güveniyordu. Ancak bu sistemler ya kiralanıyor ya çok sınırlı sayıda gönderiliyor ya da operasyonel kullanım için gerekli izinler sürekli geciktiriliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri sahadan destek istiyor ama destek bazen günler, bazen haftalar süren gecikmeye takılıyordu. Özellikle 2014 sonrası artan terör tehdidiyle birlikte bu durum Türkiye açısından kabul edilemez hale geldi. İşte o dönemde Baykar ve TUSAŞ gibi savunma sanayi şirketleri yerli ve milli SİHA projelerini hızlandırdı. Zaten 2007'den bu yana başlayan ön çalışmalar 2014 sonrası somut bir atılım haline geldi. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB2 bu dönüşümün en çok ses getiren aktörlerinden biri oldu. 2014'te ilk kez Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdiğinde çok az kişi onun ileride dünyaca tanınan bir savaş platformuna dönüşeceğini tahmin ediyordu. Ancak birkaç yıl içinde özellikle sınır ötesi operasyonlarda sağladığı başarı tüm dengeleri değiştirdi. Bayraktar TB2 sadece yüksek irtifalarda saatlerce kalabilen ve hedef tespit edebilen bir araç değildi. Aynı zamanda düşük maliyeti, kolay lojistiği ve yüksek hassasiyetiyle yeni nesil savaşların simgesi haline geliyordu. Bu başarı hikayesi ilk olarak Türkiye içinde duyuldu. Ardından uluslararası sahnede, çatışma bölgelerinde ve diplomatik masalarda kendini gösterdi. Bu çeşitlilik Türkiye'nin sadece tek bir ürünle değil, geniş bir ürün ailesiyle İHA pazarında yer almasını sağladı. Sonraki yıllarda Baykar Akıncı'yı TUSAŞ Aksungur olarak bilinen daha gelişmiş İHA'ları geliştirerek Türkiye'nin bu alandaki derinliğini daha da arttırdı. Bu videomuzda Türkiye'nin hangi ülkelere insansız hava aracı sistemlerini sattığına yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sözü fazla uzatmadan isterseniz listemize Türkiye ile kardeş ülke olan Azerbaycan'la başlayalım. 2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Karabağ Savaşı Türkiye'nin SİHA teknolojisinin küresel vitrine çıkmasını sağladı. Azerbaycan ordusu Türk SİHA'ları sayesinde Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerini, radarları ve zırhlı birliklerini kısa sürede etkisiz hale getirdi. Bayraktar TB2'ler sadece teknik üstünlük sağlamadı. Aynı zamanda psikolojik üstünlük de kurdu. Öyle ki bu dönemde dünya basını Türkiye'nin SİHA başarısını konuşmaya başladı. Washington Post, BBC, Al Jazeera ve Le Monde gibi yayın organları Türkiye'nin insansız sistemlerle savaş doktrinini nasıl değiştirdiğine dair uzun analizler yayımladı. Azerbaycan, Baykar üretimi Bayraktar TB2'lerden 12 adet satın aldı. Ancak Azerbaycan sadece TB2 ile yetinmedi. Sonraki süreçte Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA da Azerbaycan'ın envanterine dahil edildi. Üstelik bu alımlar sadece askeri düzeyde değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde de açık bir destekle duyuruldu. Bunun yanında STM tarafından geliştirilen Kamikaze İHA sistemi, Kargo ile Bayraktar Mini İHA gibi taktik seviye sistemler de Azerbaycan tarafından tedarik edildi. Bu çeşitlilik İki ülkenin tek millet iki devlet şiarının savunma sanayi düzeyindeki karşılığı oldu. Türkiye'nin İHA ihracatında en çok öne çıkan ülke ise Ukrayna oldu. 2019 yılında Kiev ile yapılan anlaşma kapsamında Bayraktar TB2'ler Ukrayna ordusunun envanterine girdi. Rusya'nın 2022'de başlattığı işgal girişimi sonrası Ukrayna'nın savunmasında TB2'ler çok önemli bir rol oynadı. Türkiye'den 35 adet TB2 satın alan Ukrayna tarafı
ordusu Rus zırhlı birliklerine ve hava savunma sistemlerine karşı Türk SİHA'larını defalarca kullandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde TB2'lerin etkisiz hale getirdiği Rus konvoyları tüm dünyada yankı buldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı Bayraktar TB2'lerin sadece askeri değil, moral ve propaganda anlamında da değerli olduğunu gösterdi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliği sadece TB2 ile sınırlı kalmadı. 24 adet Bayraktar mini İHA'lar sahada keşif görevleri için aktif biçimde kullanıldı. Bu durum Türkiye için sadece bir ihracat başarısı değil, aynı zamanda küresel güvenlik denkleminde daha fazla söz hakkı anlamına geliyordu. Listemize devam edelim. Türk İHA'larını satın alan en dikkat çekici ülke ise Polonya oldu şüphesiz. Çünkü Polonya hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olup Türkiye'den insansız hava aracı sistemi alan ilk ülke. 24 adet Bayraktar TB2 ile Polonya'nın bu satın alımı Batı dünyasının da Türkiye'nin İHA teknolojisini artık ciddiye aldığını gösteriyordu. Bu gelişme aynı zamanda NATO içinde Türkiye'nin rolünü yeniden tanımlayan bir etkide bulundu. Çünkü daha önce sadece Doğu ve Afrika ülkeleriyle sınırlı kalacağı düşünülen bu ihracat ağı artık Avrupa'nın kalbine ulaşmıştı. Fazla uzaklaşmadan Balkanlara gelelim. Romanya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan Türk İHA'larını satın alan ülkelerden. Bu ülkeler çoğunlukla Bayraktar TB2 alıyor. Bu satışlar sadece askeri işbirliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenlik yapısı içindeki etkinliğini arttıran stratejik adımlar. Seyahatimiz uzun. Şimdi de rotamızı Afrika'ya çevirelim ve Kuzey Afrika'daki müşterimizle başlayalım. Bunlardan biri Libya. Libya, Türkiye'nin doğrudan askeri angajman kurduğu ülkelerden biri olarak Türk İHA'ları ile tanışan ilk Kuzey Afrika ülkelerinden biri. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilen destek kapsamında TB2'ler sahada etkin şekilde kullanıldı. 20 adet alınan bu sistemler Hafter güçlerinin ilerlemesini durdurmakla kalmadı. Aynı zamanda Libya'daki siyasi dengeyi de değiştirdi. Türkiye bu süreçte sadece TB2 satmadı. Aynı zamanda sahadaki eğitimi ve operasyonel desteği de bizzat sağladı. Bir diğer Kuzey Afrika ülkesi ise Cezayir. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka platformu Cezayir'e satılan ilk Türk insansız hava araçlarından biri. Ardından hedef uçak sistemi olan Şimşek de Cezayir envanterine girdi. Üstelik son yıllarda Bayraktar TB2'lerin de bu ülkeye teslim edildiğine dair bilgiler kamuoyuna yansıdı. Cezayir'in bu kapsamlı alımı Türkiye'nin sadece Doğu değil, Batı ve Kuzey Afrika pazarlarında da etkili bir oyuncuya dönüştüğünü gösterdi. Tunus, Türkiye'nin yerli ve milli İHA sistemlerini tedarik eden ilk Kuzey Afrika ülkelerinden. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka-S sistemi 2021 yılında Tunus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 3 adet hava aracı ve yer kontrol sistemlerini içeren bu satış Türkiye açısından hem askeri hem diplomatik başarı olarak kaydedildi. Anka-S'in uzun menzilli ve uydu kontrol yapısı Tunus'un sahil güvenliği ve sınır kontrol kabiliyetlerini de arttırdı. Afrika kıtasından devam edelim. Sahra altı ülkelerle sade ama stratejik öneme sahip işbirlikleri dikkat çekiyor. Bunlardan biri Somali. Afrika'da etkisini kalıcı hale getirmek isteyen Türkiye için Somali ise ayrı bir önem taşıyor. Somali, Türkiye'nin savunma ve güvenlik açısından en kapsamlı destek sağladığı Afrika ülkelerinden biri. Bayraktar TB2'lerin yanı sıra mini İHA sistemleri de Somali'ye teslim edildi. Türkiye'nin Mogadishu'daki askeri üssü hem eğitim hem de operasyonel koordinasyon açısından bu sistemlerin sahadaki kullanımını doğrudan etkiledi. Afrika'daki liste gittikçe uzuyor. Hatta Türk İHA'larının en büyük alıcıları Afrika'da desek yeridir. Etiyopya, Fas, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Ruanda, Çad, Togo, Gine, Mali, Türk İHA'larını tercih eden ülkeler. Saydığım bu ülkelerden ikisi dikkatimi çekiyor. Bunlar Etiyopya ve Burkina Faso. Etiyopya iç savaşı bitirmek için Türk İHA'larını kullandı. Aynı şekilde Burkina Faso'da IŞİD ve El-Kaide bağlantılı gruplara karşı etkin şekilde kullanıldı. Şimdi de Orta Doğu'ya geçelim. Müşteri potansiyeli yüksek olan ülkeden devam edelim.
Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, Türkiye'den en kapsamlı SİHA paketi alan ülkelerden biri haline geldi. Bayraktar TB2 ve Akıncı teslimatlarının ardından bu ülkede Akıncı'nın ortak üretimi konusunda anlaşmalar imzalandı. Bu da yalnızca bir satış değil, endüstriyel işbirliği anlamına geliyor. Ayrıca Suudi Arabistan eski adıyla Vestel, şimdiki adıyla Lentatek tarafından geliştirilen karayel su SİHA sistemlerini de satın aldı. Aslında bundan şunu çıkaralım. Körfez'deki siyasi rekabetin yumuşaması bu satışların önünü açtı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma düzlemine taşınmasını sağladı. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki etkisi sadece Suudi Arabistan'la sınırlı kalmadı. Bunlardan biri Orta Doğu'nun bir başka ülkesi olan Katar'da. Katar, Türkiye'nin hem diplomatik hem de askeri açıdan yakın ilişkilere sahip olduğu Körfez ülkelerinden biri. İlişkiler günden güne artıyor. Öyle ki Türkiye ve Katar artık stratejik ortaklardan. Haliyle Türkiye'de üretilen savunma sistemleri de Katar'a ihraç ediliyor. Bayraktar TB2'ler bu ülkeye ihraç edilen ilk sistemler arasında. Ayrıca mini İHA sistemleri de Katar ordusuna teslim edildi. Katar'daki Türk askeri üssü ve ortak eğitim faaliyetleri düşünüldüğünde bu satışlar sadece bir ihracat kalemi değil, bölgesel güvenlik mimarisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgeden uzaklaşmadan Asya kıtasına rotamızı çevirelim. Burada bizi Pakistan karşılıyor. Türkiye'nin güçlü savunma bağları kurduğu bir diğer ülke ise Pakistan. Pakistan, Türkiye'den Anka, Bayraktar TB2, Akıncı platformunu satın alan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirliği sadece İHA sistemleriyle sınırlı değil. Gemi ve kara araçları üretimi gibi alanlarda da kapsamlı projeler yürütüldüğünü de hatırlatalım. Yönümüzü isterseniz Türkistan'a çevirelim. Burada Kazakistan, Türkiye'nin bölgedeki ilk Anka müşterisi olarak öne çıkıyor. TUSAŞ ile yapılan anlaşma kapsamında bu ülkeye hem sistem satıldı hem de ortak üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi gündeme geldi. Bu işbirliği Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki bölgesel savunma vizyonunun somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Kazakistan'la kurulan bu modelin daha büyük çaplı bir versiyonu ise Güneydoğu Asya'da şekillendi. Endonezya, Türkiye'deki İHA'lara en büyük talipli ülkelerden. Bu senenin başında imzalanan ve Baykar tarafından deniz platformları için geliştirilen 60 adet Bayraktar TB3 ihracı Endonezya'ya gerçekleşecek. Bayraktar TB3 hala test aşamasında ama test aşamasının büyük çoğunluğunda kendini kanıtladı. Bu kanıtlardan biri TCG Anadolu'ya iniş gerçekleştirmesiydi. Hem dünyada hem de Türkiye'de bir ilki başardı. Test aşamasında olmasına rağmen ilk ihracatı Endonezya'ya oldu. Endonezya ayrıca TB3 ile birlikte 9 adet Bayraktar Akıncı SİHA da aldı. TUSAŞ ile imzalanan 300 milyon dolarlık anlaşma kapsamında 12 adet Anka teslim edilecek. Endonezya'nın ardından aynı coğrafyada Türk İHA'ları ile tanışan bir başka önemli ülke Malezya. Malezya, Türkiye'nin Anka platformunu tedarik eden diğer Asya ülkesinden biri. 2014 yılı itibariyle teslimat süreci başlayan 3 adet Anka-S sistemi 9'a tamamlanacak. Bu alımla Malezya deniz gözetleme ve uzun menzilli keşif kabiliyetlerini arttırmayı hedefliyor. İHA diplomasinin uzandığı Türk İHA'ları bitmiyor. Bir başka alıcı ise Kırgızistan. Kırgızistan, Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Anka-S ve STM tarafından geliştirilen kargo kamikaze İHA sistemini Türkiye'den satın aldı. Bu alım Kırgızistan'ın sınır güvenliğini ve terörle mücadele kapasitesini arttırmayı hedefliyordu. Örneğin Libya'da ulusal mutabakat hükümetine verilen destek kapsamında TB2'lerin kullanılması Türkiye'nin Akdeniz'deki nüfuzunu arttırdı. Sağdaki üstünlük diplomatik masaya da yansıdı. Türkiye bu ülkelerde sadece ürün satmadı. Aynı zamanda o ürünlerini nasıl kullanacaklarını da gösterdi. Eğitimli personel gönderildi, teknik ekipler sahaya indi ve uzun vadeli ortaklıklar kuruldu. Türkiye'nin ihracat politikası da bu süreçte paralel olarak değişti. Önceden yalnızca kime satabiliriz sorusu sorulurken artık bu satış bize hangi siyasi avantajı sağlar sorusu da gündeme geliyor. SİHA ihracatı klasik bir ticaret kalemi olmaktan çıkıp
dış politika araçlarından biri haline geldi. Bu da zaman zaman bazı ülkelerin tepki göstermesine neden oldu. Özellikle Ermenistan, Yunanistan ve hatta Kanada Türkiye'nin SİHA ihracatını sınırlamak için girişimlerde bulundu. Kanada bir dönem Bayraktar TB2'lerde kullanılan optik kamera sistemlerinin ihracatını askıya aldı mesela. Ancak Türkiye bu duruma hızlı yanıt verdi. Aselsan ve CATS üzerinden bu açığı kapattı. Bu da Türkiye'nin dışa bağımlılıktan ne derece uzaklaştığını gösteren önemli örneklerden biri. Geldiğimiz noktada Türkiye sadece SİHA satan değil, aynı zamanda alıcı ülkelere bu sistemlerin bakımını, yedek parçasını ve eğitimini sağlayan bir ekosisteme sahip. İhracat rakamlarına baktığımızda 2024 yılı itibariyle Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının yaklaşık 7,1 milyar doları bulduğu, bunun da ciddi bir bölümünün insansız sistemlerden geldiği belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın belirttiğine göre bu rakamların her yıl artması bekleniyor. Kısacası Baykar'ın Kızıl Elması, TUSAŞ'ın Anka 3'ü ve hatta TEİ'nin geliştirdiği yerli jet motorları bu çeşitliliği ve derinliği arttıracak. Bu da Türkiye'nin sadece bugünün değil, geleceğin savaş doktrinlerinde de söz sahibi olacağı anlamına geliyor. Türkiye'nin bu alandaki yükselişi artık geri döndürülemez bir yola girmiş durumda. Hatta bu yolun daha da uzun olacağı şimdiden açık. Bugün dünyada insansız hava araçlarından bahsedildiğinde artık Türkiye'nin adı ilk sıralarda geçiyor. Oysa çok değil. Sadece 20 yıl öncesine kadar Türkiye bu alanda dışa bağımlıydı. Hatta elindeki silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının sayısı yok denecek kadar azdı.